Selamlar dostlarım ve canlarım. Bugün Love, Death Robot serisinden bahsedeceğiz. Ama Love, Death Robot serisinden bahsederken biraz kendi şeklimden bahsedeceğim. Yani ben bölümü izlerken neler hissettim, yani benim düşüncelerim neydi ve bölümden çıkardıklarım neydi, olmasını istediklerim neydi, olmamasını istediklerim neydi gibi. Kendi düşüncelerimle ilerleyeceğim. O yüzden eminim ki siz de benim düşüncelerimi kendi düşünceleriniz gibi görüp bu videoyu seveceksiniz. Hadi hiç bekletmeden Love, Death Robot serisinin 1. sezon 12. bölümüne derhal bir geçelim. Minik bir hatırlatma dostlarım. Love, Death Robot serisinin 1. sezon 12. bölümünü, yani şekil değiştirenler bölümünü daha izlememiş arkadaşlarımız varsa gitsin izlesin ve gelsin. Yani o bölümü direktmen izlediğiniz takdirde çok daha büyük keyif alacaksınız. O bölümü izledikten sonra tekrardan bu videoya gelebilir ve kendi düşüncelerinizi altta yazabilirsiniz. İlk olarak Afganistan olduğunu tahmin ettiğim bir yerde arkadaki askerleri görüyoruz. Askerlerin yürüyüşüyle birlikte önde 2 tane askerin beraber goy goy yaptıklarını görüyoruz. Anlıyoruz ki bu 2 tane asker kankalar. Kız kardeşim bile yok. O zaman neden onu siktiğim rüyalara kızıyorsun? Ve her kanka gibi aralarında çok güzel, çok tatlı bir taşak muhabbeti dönüyor tabii ki de. Ardından bir sniper ateşiyle birlikte bizim dostumuz yere düşüyor ve dostumuz yere düştükten sonra bizim dostumuz yanındaki ekip arkadaşlarına sniper'ın yerini söylüyor ve yanlarındaki zırhlı araç o eve ateş ederekten o evi paramparça ediyor. Daha ilk dakikalarda ne kadar güzel bir bölüm olacağını hemen görüyoruz. Yani hem şiddet hem kan bir yana dursun, taşak muhabbeti bir yana dursun. Gerçekten güzel bir bölüm. Ardından zor bir günün ardından dostlarımız yemekhanede beraber yemek yerken bazı askerlerin ırkçı tavırlarına maruz kalıyorlar. Tabi bizim dostumuz durur mu? Direktmen veriyor püsküyü. Çok güzel laf sokmayla beraber çok da güzel böyle ineleme yapıyor. Ve laf arasında öğreniyoruz ki dostlarımız kurtmuş. Bu kurt dostlarımız aynı zamanda Amerikan Birleşik Devletleri tarafından askere alınmış ve buraya getirilip buradaki düşmanlarla savaşmaları için eğitim vermişler. Ama benim gözüme çarpan en kötü detaylardan bir tanesi Amerikalıların bir yana dursun insanların kendi aralarında yaptıkları ırkçılık. Yani günümüz içerisinde biliyorsunuz ki dostlarım, insanlar sürekli birbirine ırkçılık yapmaya, insanlar sürekli birbirlerine kötü davranmaya ve insanlar sürekli birbirlerini ten renginden, göz renginden tutun da yaşlarından veya cinsiyetlerine kadar birbirlerini aşağılamayı tercih ediyorlar. Ama böyle bir konuyu gerçekten de tekrardan irdelemelerinden dolayı senaristleri tebrik ediyorum. Çünkü herkes cesaret edip böyle konuları gündeme getiremiyor. Ardından bizim kurt dostumuz o kadar laf soktuktan sonra bakıyorlar ki onları bu şekilde yenemeyecekler. Bu sefer oradaki askerler rütbeleri kullanaraktan onları tehdit ediyorlar. Ama tabii ki de bizim dostumuzun kankası bunu yemiyor ve onlara böyle diş gösteriyor. Kelimenin tam anlamıyla diş gösteriyor. Ardından tırsak ırkçı askerler kaçıp gittikten sonra dostlarımız bu sefer ülke hakkında konuşmaya başlıyorlar. Bu sefer öğreniyoruz ki bizim zeki olan meğerse bu diğer kankasını yalnız bırakmamak için buraya gelmiş. Aslında burada olmak istemiyormuş ve kankasının hayattaki en büyük ve yegane tek dostu olmasından dolayı da onun popişini kollamak için buradaymış. Yani burada da çok güzel bir kardeşlik örneği görüyoruz. Yani bildiğiniz gibi çoğu insan çoğu yerde birbirini satar veya çoğu insanı umursamaz. Ama bu dostlarımız kurt olmalarına rağmen birbirlerinin arkalarını kollayıp birbirlerine her şekilde desteği veriyorlar ve birbirleri için adeta her şey yapabilecek iki kardeş gibiler. Kan bağları olmamasına rağmen. Kocaman bir gönül bağları var. Ardından komutanlarının emriyle 2 tane dost ayrılıyor. Diğeri üstteki tepeye giderken diğeri ise altta kalıyor ve gece çöktüğü sıralarda ateş sesleri tepeden gelmeye başlıyor. Bizimkisi kendi için endişelenmiyor. Bizimkisi dostu için endişeleniyor. Ve o sırada tepede ateşler yağmaya başlarken dört bir yana çatışma çıkarken o sırada da bizim kurt dostumuz komutandan izin aldıktan sonra direktmen tepeye koşmaya başlıyor ve tepeye koştuğu sırada da tepenin ardındaki üste gittikten sonra bakıyor ki bütün cesetler dört bir yana sarmış. Herkes ölmüş ve sağa sola kendi dostunu aradığı sırada acı dolu sahneye görüyor. Kendi dostu paramparça edilmiş, kendi dostu öldürülmüş ve kendi dostu adeta yarılmış bir haldeydi. Kardeşinden bile daha yakın gördüğü, onun için askeriye katıldığı, onun için her şeye göğüs geldiği kardeşi artık yoktu. Kalbi kırık bir şekildeydi. Hayattan resmen ümidini kesmişti ve en kötüsü de bunu yapan onlar gibi bir kurttu. Yani onun kardeşini öldüren onun gibi bir kurttu. Bir terörist ya da bir başkası değildi. Bir terörist kurttu meğerse.
Ardından dostumuz gerçekten de hüzünlü bir şekilde otururken ve olanları düşünürken bizim komutan geliyor ve komutan geldiği sırada direktman laf çakmaya başlıyor. Hiçbir şekilde onun acısını veya onun dostunu kaybetmesini umursamaması bir şekilde onu aşağılamaya başlıyor. Yani düşünsenize dostlarım. En sevdiğiniz kardeşiniz ölmüş, onun için askeriye bile katılmışsınız ama onu korumayı bile başaramamışsınız. Üstüne sikik bir komutan sizi orada eleştiriyor. Yani sizin düşünceniz ne olurdu? Ardından dostumuz bu işi yapan kurdun kim olduğunu ve kokusunun nasıl olduğunu bildiği için askerlerle birlikte yola çıkıp köyün içerisinde gezerken bir yandan da insanlara kokluyordu. Tabi o sırada sağ tarafında duran yaşlı ihtiyar ve kör bir adamı gözüne kestirdiği zaman hiç böyle koklamaya bile tenezzül etmedi. Ama tabii ki de yine de görevi gereği koklaması gerekiyordu. Onu kokladığı sırada tanıdık bir koku aldı. Evet dostlarım, dostunu öldüren ve tamamen onu böyle hiçliğe sürükleyen kişi bu ihtiyar ve kör adamdı. Tabi orada direktman askerlere eğer haber verirse bu derse kişisel bir intikam alamazdı. Belki askerler elindeki mühimmatlarla direktman orada paramparça ederlerdi ya da tam tersine onu orada canlı yakalayıp rehin aldıktan sonra da bilgi almak için ellerinden geleni yaparlardı. Aradan saatler sonra hava karardıktan sonra dostumun üstündeki kıyafetleri çıkarıp üstten ayrıldıktan sonra o kokuyu daha yakın bir şekilde alıyor ve o kokunun tekrardan geldiği noktaya gidiyor. Ve o yaşlı kurtla karşılaşıyor. Yaşlı kurt elinde öldürdüğü arkadaşının künyesini tutuyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? Karşınızda gerçekten de sizin dostunuzun en büyük katili var. Siz bütün öfkenizi ve nefretinizi ona kusmaya o kadar hazırsınız ki. Ardından yaşlı kurt adama dönüşüyor. Dostumuz da tam kurt adama dönüşmek üzereyken gölgelerin ardından başka bir kurt çıkıp kurt dostumuza saldırıyor. Tabi bu boğuşma esnasında kurt dostumuz ondan kaçıyor ama yine de karşı tarafı yaralamaktan da gerçekten yeri durmuyor. Buradan da gerçekten hiç fark etmediğiniz bir ayrıntı göstereceğim. Eğer bölümün ilk başına gidersek drone'la çekilmiş bir şekilde sahneye girerken dostlarım fark edeceksiniz ki sağ tarafta 2 kişi yürüyor. Sağ tarafta bizim yaşlı kurdun ve hemen yanında da çocuğun durduğunu görebilirsiniz bölümün ilk başında. Gerçekten de çok güzel bir ayrıntı, çok güzel bir detay. Bunu ikinci defa izlediğimde fark etmiştim. Öncelikle onları gözlemlemeye gelmişler ve onların ne çeşit kurt olduklarını, nasıl insanlar olduklarını az çok gözlemledikten sonra ikisinde yetişkin birer kurt olup onları ikisini de alt edemeyeceklerini bildikleri için onlara tuzak hazırlamışlar. Sonuç itibariyle bir tanesi yaşlı bir kurt, diğeri ise çok genç bir kurt. 2 tane olgun ve 2 tane yetişkin kurdu aynı anda yenemeyeceklerini bildikleri için bunlar ayrıldıkları sırada onları bulup onları o zaman öldürmeye karar vermişler. Yani dostlarım gerçekten insanın insana yaptığını anlarım ama kurt adamın kurt adama yaptığını anlamıyorum. Ama gerçekten de bu bölüm benim için muhteşem bir bölüm. Ardından aralarında büyük bir fight geçiyor. Ve bu fight sırasında bizim 2 tane kurt kalkıp da dostumuza saldırdıkları sırada dostumuz dediğim gibi kendisi çok akıllı bir kişi olduğu için dövüş sırasında öldüm taklidi yapıyor. Ve bu taklidi yaptığı sırada bizim genç kurdun direktman gençliğinden vermiş olan o toyluktan dolayı direktmen üstüne saldıracağını bildiği için kendini direktmen yere atıyor. Tabi yaşlı kurt temkinli, dediğim gibi daha önce çok böyle fight'tan geçip çok fazla şey gördü ve genç kurta sesleniyor, yapma diyor ama genç kurt yine de babasına kendi kanıtlamak istiyor ve yerinde de duramıyor tabi zıpır bir delikanlı olarak. Ama bu zıpırlığının bedelini de ödüyor tabii ki. Direktmen bizim dostumuz havada yakaladığı genç kurdun boğazını paramparça ediyor. Ardından yaşlı kurt öfkeyle bağırıyor. Çünkü kendi oğlu az önce öldürüldü ve direktmen kalkıp bizim dostumuza saldırdığı sırada ikisi de tepeden yuvarlanıyor. Ardından ikisi de çok yaralı halde ve ikisi de yorulmuş bir halde birbirleriyle dövüştükleri esnada diyorum ya dostumuz gerçekten çok akıllı diye. Kurtluk bir yana dursun, direktmen stratejik bir şekilde kendini ihtiyar kurdun üzerine atlıyor ve ihtiyar kurdun kolunu kırıyor. Tabi o sırada da diğer kolu yaralı olduğu için bir eliyle de diğer kurdun kolunu tutuyor ve gerçekten o kadar güzel bir kan sahnesi görüyoruz ki yani o fight'ın sonundaki o yaşlı kurdu öldürme sahnesi gerçekten var ya dostlarım benim içimin yağlarını böyle eritti. Eritti böyle mük oldu mük. Ardından fight bittikten sonra
dostumuz gün doğumuyla birlikte askeriyeye geri dönüyor ve yüzünde mağrur, yüzünde gururlu, biraz yorgun ve biraz daha düşünceli bir tavırla içeriye geldikten sonra dostumuz yargılayan ve onun arkadaşıyla birlikte onun burada olmamasının gerektiğini düşünüp onları aşağılayan çavuş bile hayretler içerisinde bakıyor. Çünkü ister insan olsun ister kurt olsun kendi onurunu gururunu geride bırakmadı ve kendi intikamını aldıktan sonra vücudunun yaraları ne kadar iyileşmeye başlasa da yine de mağrur duruşunu bozmayaraktan kendi karakoluna gelmeyi başarabilmişti. Gerçekten bu tarz anlar insanın kalbini böyle sıkıştıran anlardan bir tanesi. Çünkü bir insan kim olursa olsun bu tarz bir şeyi başarabilmek, özellikle kanayan yarasını kapatabilmek herkesin harcı değil ve yapabilenlerin yüzünde de gerçekten tuhaf, mağrur bir gülüş vardır. Ardından dostumuz üstünü giyindikten sonra kendi arkadaşına tekrardan veda etmek için yanına gelip cesetine bakıyor. Tabi albay orada saçmalamaya başlıyor. Onun yaşamış olduğu geceyi, onun hayatını az çok tahmin de etse yine de albayın pek de umurunda değildir. Çünkü albayın gözünde işe yarar kişiler veya işe yaramaz kişiler diye bir liste vardır. Ona göre ise şu an bu işe yaramazlıktı, yani emre itaatsizlik ve üstten kaçış büyük bir sorundu ve çok kötü bir şeydi. Ardından dostumuzun albaya karşı kullandığı söz gerçekten içimizi böyle cız eden ve gerçekten de dostlarım hepimizin örnek alması gereken bir söz. Evet, hayvan olabilirim. Ama artık tasmanızı takmayacağım. Ardından dostumuz albaya posta koyduktan sonra kendi dostunun cesetini alıp dışarıya çıkmak için hazırlanırken onu aşağılayan godoş çavuş bile ona saygı duydu ve gerçekten de büyük bir saygı örneği olarak yolundan çekilip ona kapıyı açtı. Ardından dostumuz gün batımına doğru yürürken arkada çalan muazzam bir müzik eşliğinde kendi dostunu çok güzel ve çok tatlı bir yere gömdükten sonra güzel bir söz kullanıyor ve bölüm orada bitiyor. Yabanda görüşürüz dostum. Yine efsane bir yapım ve yine efsane bir bölümdü gerçekten dostlarım, ama dediğim gibi kendimce bu bölümü yorumlamam gerekirse öncelikle olmasını istediğim şeye gelecek olursam gerçekten de bölümün pek çok yerinde, yani bu bölümde karşı tarafı çok az bir şekilde gördük. Karşı tarafın ne istediğini ya da neler istediğini ya da orada ne tip bir düşünceye sahip olduğunu yapım bizi üstü kapalı da anlatsa tam olarak anlatamadı. Yani onların neden bu kadar yırtıcı olduğunu, neden kendi türlerini öldürmek gibi bir şeye kalkıştıklarını, yani onların düşünce biçimini biraz daha bölüm bize anlatabilse aşırı derecede hoşuma gidecekti, ama neyse. İkinci olarak da orada dostlarımızın geçmişinden birkaç kare de görebilirdik. Yani çocukluklarından tutun da nasıl askeriye katıldıklarına kadar böyle ufak bir flashback sahnesi görsek daha çok hoşuma giderdi diye düşünüyorum. Bir de yapımın eksiğine gelecek olursak dostlarım, yapım oldukça kısaydı. Evet, efsane olması kısalığını biraz daha böyle güzelleştirse de, yani sonuçta kısa ve öz olan şeyler biraz daha güzeldir, ama ve lakin yapım biraz daha uzatılabilirdi ve bence yapımın en vurucu anlarından bir tanesi olan fight anı ya da dostumuzun ölüm sahnesini biraz daha böyle bize hissettirilebilirdi diye en azından ben düşünüyorum. İkinci olarak da neden dostlarımızın çıplak ayakla olduklarını da bize anlatabilirlerdi yani. Bunu anlatsalardı daha çok hoşuma giderdi, ama bölümün içinde buna değinmediler. Büyük ihtimalle o da yer titreşimlerini hissetmek için yaptıkları bir şey, ama bu sadece bir teori. Senaristler burada açıklamamış ne yazık ki. Çok da bölümü uzatmadan dostlarım, gerçekten en fazla sevdiğim bölümlerden bir tanesiydi. Love, Death Robot serisinin bende apayrı bir yeri var, ama ve lakin izlerken en zevk aldığım bölüm olduğunu söyleyebilirim. Pek çok bölüm de var, ama bu bölüm benim için bambaşka bir yere sahip. Çünkü ben Kurt Adam serilerine aşırı derecede hassas olduğum için bu bölüm bende sıkı bir yer edindi dostlarım ve canlarım. Evet dostlarım ve canlarım, videomuz bu kadardı. Umarım bu seriyi aşırı derecede benim kadar seviyorsunuzdur ki keza ben bu seri hakkında çok daha güzel videolar yapmayı düşünüyorum. O yüzden bir sonraki gün ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.